Açalım şu Eurovision'u. Bu kadar uzun süredir bekleniyor. Hadi ben de bunlardan sadece birkaç tanesini gördüm galiba, değil mi Özgür? Hepsini de ben de izlemedim. Evet. Hep beraber izleyelim. Bakalım ne fikirler olacak. Bu arada bu videoya %100 telif gelecek. O nedenle yayın bittiğinde down olabilir video veya yayın sürerken down olabilir. O nedenle ayrılmazsınız. Tekrar da yayın açarım inşallah. Bayağı kısacağım sesini, kızmayın bana. Haydi giriyorum Özgüncüm. Bakalım neler yaşanıyor 37 parça kısa versiyonlarıyla. Evet, Eurovision Song Contest. Şöyle kısık kısık. Albania. Alice. Life is a mystery. O dramatik vurgu var sürekli. Ama iyi bir vokal ha bu Albania. Fena değil yani. O koro falan. Bayağı ya şey bu. Bayağı Madonna olmuş bu. Koro harika ama ya. Albanya'nın parçası orijinal. Değişik bir parça yapmışlar. Bence vokal de hiç fena değil. Şu kadarcık dinlediğim şeyde de düzenleme de kötü değil. Simon Ermenya. Ulan yapay zeka ile yapılmış gibi bir parça. Altyapısını hiç beğenmedim parçanın bu arada. Yani hem drum and bass hem techno. Bayağı böyle tekno festival parçası gibi bir parça olmuş. Tamamını dinleyince daha iyi anlayacağız. Arada kalıyor yani her şey. Bir de vokal hiç kötü değil. Bu seneki parçalar, evet, ilk parçayı dinlediğim zaman şöyle bir şey görüyorum. Hani yani şeyi görüyorsun. Burada bir eskiden biliyorsunuz daha önceki Eurovision'larda hep bir şeyin imitasyonuydu. Atıyorum bir Bulgar şarkıcı geliyordu. Bir şeyin imitasyonu, bir bilinen şarkıcının aynısı. Böyle yapılıyordu. Şimdi bu sene 2-3 senedir aslında şöyle bakıyorum. Gittikçe özgünleşme var. Ya daha özgün şarkıcılar aslında ama çok fazla ya rock ya teknoya, yani hep parti moduna bir evrilme var. Yani hit çıkarmada çok zorlanıyor Eurovision. Ta ki işte Barbara Pravi'nin Vola'sı gibi. Vola'yı hala dinliyorsun veya Lori'nin çıkardığı hit gibi. Onun dışındaki parçaların neredeyse hiçbirini hatırlamamak da çok kötü bence ya. Ya ciddi bir hafıza silimine yol açıyor. Bu sadece eğlendirelim de işte mesela benim kızım da şeyi söylüyor Özgün. Macchiato'yu. Geçen senenin parçasını. Estonya'nın parçasını. Espresso Macchiato. Çünkü TikTok'ta karşısına çıkıyor ve eğleniyor. Ama bu Eurovision bunu mu üretmeli bilemiyorum. Çünkü ciddi bir aslında müziği taşıma gücü olan bir yarışmaydı bu. Daha çok eğlence formatına çekildiği için şu an mesela ikinci dinlediğim Armenya aslında bunu birazcık köklemeye çalışıyor yani. Üçüncü parça Avustralya Delta Good Dream. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben uzun süredir Avustralya'dan duyduğum en iyi şarkılardan biri Özgün. Net söyleyebilirim yani. Hani bu Ya bir kere değil mi? Daha önce yani, pek kalamıyordu finale. Sanki bir ihtimal var gibi burada yani bu sene. yani Delta Goldstein zaten dünyaca ünlü bir şarkıcı hocam. Bir de yani The Voice tarihinin en çok sevilen jürilerinden biri Avustralya. Bir de jüri müri falan filan, evet. Tabii. Bir sürü şeyler de var. Yani tecrübeli ve gerçekten Eurovision taşıyabilecek bir şey götürüyorlar. Biliyorsunuz benim ana fikrim hep şeydir. Profesyonellerin yarışması da olmalı Eurovision aynı zamanda. Doğru. Bence doğru tercih. Peki, hadi devam edelim o zaman. İyi ama ben gayet beğendim şu an. Kısacık şeyler tabii. Avusturya Cosmo Tanzchain diye bir şey. Ses rengi harika bu adamın ha. Yani şu var, buraya geçtiğinde böyle bütün sahneyi ve şeyi coşturabilecek bir havası var. Eğer parça nasıl tam bilmiyorum. Şu kadarcıktan dinliyoruz tabii. Böyle parça tavanda gidip bir anda buraya iniyorsa enerjisi var. Bir de burada şöyle bir heavy metal gireydi. Ya parça işte parçanın akışı böyle geyik modunda sürüyor. O kötü yani. Genelde chatte de böyle pek sevmiyor diyor. Seven de var gerçi. Okey. Tabii ki Jiva, Cemile, Just Go, Azerbaycan. Güzel bir balatla katılıyor.
parçanın şeyi güzel ama aranjesi falan çok tatlı. Şimdi Cemile'nin zaten Ses Azerbaycan birinciliği var. Biz canlısını da izlemiştik. Çok orijinal bir karakter. Cemile'ye şöyle bir sürpriz açmak lazım. Cemile mesela Ses Azerbaycan yarışmasında izlerken şöyle bir his yaratıyordu bizde. Biz mesela Cemile'yi izliyorduk. Diyorduk ki güzel, hoş, fakat Cemile özellikle final işlerinde, yani finale kaldığı zaman kendini göstermesi gerektiğinde gerçekten etkileyici olabilen bir şarkı. Bu bence Azerbaycan'ın en güzel şanslarından biri. Şarkı ile ilgili çok fazla yorum yapamam. Balat şarkılar bence her zaman riskli şarkılardır. Bana sorarsanız. Ya bir de bu İngilizce ile alakalı, belki telaffuzla alakalı vesaire. Acaba böyle bir şeyler böyle kafamda canlanıyor ama şu an daha çok başlangıç aşamasında olduğu için her şey çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Ama Cemile'nin en büyük şansı gerçekten tam bir final yarışmacısı. Çok başarılı bir final yarışmacısı. Çıktığı her finalde farklı etkili gösterebilen, mesela bu şu anki albüm kaydından, yani şarkının stüdyo kaydından canlıda çok daha iyi olabilen bir şarkıcı. Yaşayacağız ve göreceğiz bakalım neler olacağını. Belgium. Evet. Esila, Dancing on the Ice. Ya bayağı bir elektronik müzik oldu ya bu Özgün. Yani bütün Eurovision çok fazla elektronik müzik üzerine kurulu artık. Ama parça fena değil ha. Bayağı Hicaz yürüyor. Bayağı ne oluyor ya? İlginç bir parçaymış bu ha. Nereye gideri bilmiyorum ama fena değil yani. Özellikle Hicaz'ı bizi vurur. Biz severiz öyle işleri. Peki devam. Bulgarya, Dara, Bangaran. Abi ben sevdim. Direkt TikTok'ta bu şarkı patlanın diyor. Bence çok tatlı parça yakalamışlar. Bir daha alırım. Acımam. O kızın sesi de çok güzel ha. Tam nazal böyle İngiliz stili. Şimdi buradan gidiyor ya. Bu monoton bir gidiş var aslında. Sonra patta. Haydi bakalım. Tam göbek havası burası da yani. Ya dansların hiç ilgisi yok konuyla ama bence hiç fena değil parça. Burada bir akış. Bu da hızlanıyor. Allah'ım yarabbim. Bu parçanın tamamını merak ettim bu Mangaranga'nın. Peki güzel. Ya bir parçada bir delilik var Özgün. Hani normal olmayan bir delilik var. Bir çıldırma var ve o işe yarayan bir şeydir her zaman bu delilikler. Daha önce çok gördük. Anam bu nedir? Croatia, Lelek, Andromeda. Hadi bakalım. Her zamanki gibi Hırvatistan ilginç şeylerle katılıyor. Abo. Bu ne kalabalık bir aranje böyle ya. Bunu da hiç sevmedim ya. Çok kötü bir aranjesi var. Çok kalabalık. Hadi bakın. Buradan elektroniğe mi geçecekler? Vallahi mi ya? Halley'di yani değil mi Özgün? Halley. Ve nihayet seneler sonra da Andromeda'ya bir şarkı yazıldı diyoruz. Andromeda. Ya hiç sevmedim. Cyprus sene ne oluyor bu sene böyle? Bu çok etnik bir şeyler de var yani. Elektronun içinde bir etnik grupta var. Bu Cella bizim bildiğimiz bir anlamı falan mı var ya? Yakın mı acaba? Yani zaten böyle bir şarkı koyacağım. Yani Kıbrıs Rum kesiminde de çok eleştiriliyor. Çünkü neden? Ne tam Grek ne de tam Arap. Böyle tam bir Orta Doğu şarkı. Evet. Her şeyden var. Aynen. Abi, biraz şey gibi. Şu sizin çok sevdiğiniz Yunan şarkısına benziyor Zari'ye. Yani mi? Şimdi Zari biraz deli işiydi. Bu biraz daha Özgün ya. Biraz daha böyle hani şey gibi. Radyolarınızda şimdi Calla geliyor falan. Böyle pop kuşağında araya da katacağım parça tadında. Ama tutar. Eğlenceli bir kere. Yani en azından o sürekli tekno içindeki patlamalar gibi saçma sapan sürekli aynı modda giden bir şey yok.
Ben içinde etnik olan şeylerin çok daha etkili olduğunu düşünüyorum her zaman. Her zaman yani kendi kültürünü yansıttığı zaman bir ülke. Bunu daha önce Fransa yaptı, İtalya yaptı. Her ülke kendi kültürünü de içine katabiliyorsa mutlaka fark yaratıyor. Katamıyorsa yani ortalama bir şeyden götüreyim diyorsa işte o zaman patlıyor. Olmuyor yani. Çek ya. Daniel Ziska, Crossroads. Lirik bir vokal ha. Güzel. Çok meditatif bir şarkıyla katılmışlar. Ne olmuş bu? Ben Bulgaristan. Şu an benim bir numaram o. Babaranga mı neydi? Bangaranga pardon. Parça fena değil yalnız ya. Aranjesi falan derli toplu her şey. Vokal de güzel. Ben sevdim. Hiç fena değil. Denmark Soren Torpegard Lund Forvigarhjem. İyi tenor. Oo iyi tenor. İyi şarkıcı. Aa sonunda ne oldu? Oh my god. Bir şeyler yaşandı. Ki... Hadi canım. Denmark iş yapabilir Özgün. Onu söyleyeyim. Evet. Yani evet sahne kostümleri falan biraz abartılı ama vokal iyi bir vokal. Güçlü bir vokal. Ve farklı ses rengiyle geniş vokalli bir şarkı. Ve şarkı da fena değil. Sahne tam Eurovision tipi şarkı bunlar yani dediğim. Bir de Soren Aslan hocam Broadway ekolünden gelen bir müzikalci. Ya da sahnede şarkı söyleyen bir bak şunu da söylüyorlar. Grönland oyaları da var tabii Televote'da. Ya siyaset de girecek tabii. Zaten bu sene siyasetini şu an konuşmak bile istemiyorum. Artık midem kaldırmıyor yani açıkçası. 100 kere söyledik. Daha da kim bilir neler söyleyeceğiz. Hani ben bu sene aslında yayın yapmama taraftarıydım. Gerçekten öyleydim. Hani çünkü böyle midem bulanıyor bazı şeylerden. Ama yani hiç yapmadığım zaman da bu sefer hiç konuşulmayacak gibi geliyor. Aslında bazı şeyleri de konuşmak lazım. Her türlü iyisiyle kötüsüyle korkmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum ve açık bir yayın yapıp açıkçası zaten 100 kere de fikirlerimizi söyledik. Gene de söyleyeceğiz. Estonya, Vanilla Ninja too epic to be true. Hiç fena değil ha. Sound çok güzel. Ya bu mesela klasik teknodan uzak bu. Tatlı bir ritim sound şey var. Biraz da eskilerin sound'u da var. Yani Vanilla Ninja hocam 21 yıl önce İsviçre adına Eurovision'a katılmıştı. Yuh. 21 yıl sonra geri dönüyorlar. Zaten 2000'lerde de dünyada sesini duyurmuş bir girl band. Allah, Vanilla Ninja bir girl band değil mi? Onları Evet. çok ilginç. Biraz şey gibi böyle. Hani The Warning kızları gibi çıkan 2000 yılında. Tabii Öyle bir havası var. chatte bakıyorum şimdi hiç beğenilmiyor ve hani çok demode falan filan duruyor ve çok az beğenen var. Ama ben genel olarak soundları güzel. Ona hiçbir şey 21 diyemezsiniz. yıl öncesinin sound aslında. Tabii. O da güzel bence. Ben vokallerini de çok beğendim. Bu kötü bir grup değil ya. Hani tamam şey olarak bakabiliriz. Ya parçayı sevmezsin, anladın mı? Tarzlarını sevmezsin, yaşlı bulursun ama yapılan müzik kötü mü? Hayır yani. Değil abi. Finlandiya. Buna biraz bakmıştık. Linda Lampenius, Pete Parkkonen. Yani bu parça böyle bütün şeylerde genel olarak çok önde gösteriliyor ama ben de pek önde değil yani. Ben çok arada buluyorum bunu. Denmark daha iyi bundan. Ya ben mesela bu solistin canlıda çok iyi okuyabileceğine inanmıyorum yani. Birazcık dağılacak gibi geliyor bana. Böyle akustiklerine falan da baktım. Sıkıntı var. Çok back vokal gizli parça yapmışlar yani. Baksana 10 kişi birden söylüyorlar yani bir tane parçayı.
parça. Tabii ki bir enerjisi var ya. Bomboş da bir rezalet bir şarkı falan değil. Şu ana kadar dinlediğim bence hiçbir parça böyle, Hırvatistan hariç. Ben zaten yıllardır herhalde bir türlü sevemiyorum. Böyle kaotik şeyler yapmayı çok seviyorlar. Onlar hariç genel bir bütünlük var aslında. Müzik olarak bence kötü değil hiçbir zaten. Aha. Fransa. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu kız operacı falan değil ya. Şuralardan bak. Mesela bunlar operatik değil. Bunlar daha çok bağırma kökenli sesler. Diline bakın zaten anlarsınız. Buralar tatlı. Ama arada dağılıyor yani. Gelgitli bir kız. Bunun mesela canlısını çok merak ederim ben. Canlısı patlamaya müsait. Hemen söyleyeyim. Ama ses rengi gerçekten çok güzel. Göğüs sesiyle verdiği bu tam ses nefis. Çok güzel değil mi? Yani yukarısı da var ama böyle mezo karakterli bir renk. Etli gücü. Kafa rengine hemen geçti. Fransa ilginç Özgün. Onu da söyleyeyim. Evet. Bir şöyle bir çentik atalım yanına yani. İlginç hakikaten. 17 yaşında bir de kız. Luan'dan sonra çok genç birisine, 16-17 yaşında birisine görev verdiler. 17 yaşında ama tatlı. Yani bir Riskli bir karardı. doğru fakat ses kaldırıyor. Bu ses kaldırıyor. Eksikleri de olsa bir şey var. Parçada da bir heyecan var. Tamam ama tamamını dinlemeden de yani gene. Georgia, yani Gürcistan, bizi Kebi on replay, bakalım neler yaşıyorlar. O ritmi bu sene böyle bir garip bir dünya var Özgün, ben çözemedim. Evet. Bir böyle bir Bir de, arabesk bir Orta Doğu tadı var çoğu parçada, ilginç o da. bir de Junior Eurovision birincilikleri var Biz Kebi'nin. Hmm. Zaten çocukluktan tanıdığımız bir grup. Parça ilginç ama. Altyapı deli gibi böyle tekno, yıkılıyor ortalık yani. Tak 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 gidiyor. Üst taraftan bir şey var yani. Baksana abi. Tabii içine de koymuşlar. Oo, gırtlaklar falan da var. İlginç. Ya bu parçalar çok sürpriz parça katılmış Özgün. Yani böyle standarda uymamışlar aslında bu sene ilginç bir şekilde. Herkes böyle biraz daha özgür takılmış. İlginç sonuçlar çıkabilir. Bak bu sene yani şöyle bir liste. Geçen senelerde biliyorsun ben hep liste veriyordum yani. Bu 1 olur, şu 3 olur. Bu bence ilk 7 bile olamaz. Olursa işte adam böyle, hatırlıyorsun değil mi onları? Geçen sene yıkılmıştı ortalık. Mesela bu sene genel parça ortalaması bence vasatın üstünde artık. Yani daha iyi. Bir tek Hırvatistan dışında, onu hiç sevmedim. Onun dışındaki hepsinde bir şey var. Benim müzikal bir kimlik yaratmaya çalışılmış gibi. O benim hoşuma gitti. Germany, Sarah Angels falan. Ya senelerdir bu tarz hiç parçayla katılmadı ya Özgün. Yani böyle bayağı klasik, Yunanistan katılsa bu parçayla dersin ki tam klasik işte Yunanistan parçası. Bayağı Almanya o tat bir şarkıyla katılıyor şu anda. Ben ilk defa görüyorum. Her sene Almanya bir sürpriz dener. Ya bir garip rockçı ya ilginç bir popçu. Ama bu tam böyle şey yani klasik, çok klasik Yunanistan parçası gibi. Bir tek içinde böyle şey yok yani, buzuki yok. Zaten olay şu hocam. Harika. Almanya ulusal finalle karar verdiği için halk oyları bu tarz şarkıları daha çok gidiyor. Çünkü Almanya'nın genel olarak içinde de Var Almanlar yani. dışında milletler de yaşıyor. Malta şarkısı gibi yazmış arkadaş. Kesinlikle ya. Her sene Malta böyle parçayla gelirdi yani. Kızın sesi güzel ama iyi şarkıcı. Ona bir şey diyemeyiz. Ama yine de bir şey diyeyim mi? Ya canlısında bunun ne yapacağını bilemezsiniz abi. Çünkü orta ton söylüyor. Ne çok tiz ne ara. İyi de söyleyebilir. Bu enerji çıkmayabilir. Göreceğiz. Hayda. Lav silahları falan. Hayırdır, derdin ne? Yani Almanya'nın bu idolleri, ikonları kullanması da ne kadar sevimli. Bence sevimli falan değil. Çok tipsiz bir şey yani. Gereksiz. Yani bence İlginç. Ha bakalım geliyor. Grease, Atlas Ferto. Bunu bir ara dinlemiştim. Fena dememiştim. Silah tutunca aklıma Maru Gevdi yazan var Özgün.
Ya. Evet. Abi bu ne kadar alternatif bir Yunan parçasıymış böyle. Biraz Estonya kafasına gitmişler bu sene. Ya bu da ben şey söyleyeyim, bu da yapay zeka tipi bir şarkı. Haberiniz olsun. 2 taneyi fena yakalamış durumdayım. Yani böyle sanki yapay zeka desteği verilmiş gibi bunlara, yani bu parçalar, haberiniz olsun. Bu tam yapay zeka tipi bir aranje tipi. Ya böyle eğlendirelim bakalım, oradan yürürsek ekmek var mı? Öyle bir parça. Ortalama. İsrail. Noam Bettam Michel. Bayağı aslında tip olarak Fransız şarkılarını andırmıyor mu? Demek bir hedef var yani. Fransız parça. Geçen senelerde bu tarz seslerle kim katılmıştı? Je t'aime diye bir parçayla katılmıştı ya. Je t'aime. Slimane. Onun sesini andırmıyor mu? Bakın. Vokal tekniği çok andırıyor, bakın. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Bayağı o. Sadece altyapı böyle birazcık Cezayir sound'u. Bu gerçek ses değil bu arada. Haberiniz olsun. Şu. İçine çok vokal sağlanmış, saklamışlar. Kafa sesi yetmemiş. Biraz zayıf kalmış. Canlısını göreceğiz Özgün. Bak, canlısı sıkıntılı olabilir Noam Bettam'ın. Şurası. Bu ses düzeltilmiş bir ses. Haberiniz olsun. Gördünüz mü? Kafa sesleriyle gidiyor yukarısı. Biraz İspanyol ezgileri. Danslar da andırıyor. Yani o ortalama, şöyle bir şey söyleyeyim size. Geçen senelerde mesela katılan İsrail parçaları vardı. Mesela geçen sene bir slow parçayla katıldılar. Ondan önce başka bir parçayla katıldılar. Bundan çok daha iyi parçalarla katıldılar. Bak, bundan daha iyi parçalarla katıldılar mesela. Ve bundan iyi katıldıkları parçalarla galiba Noah mıydı Özgün ismi o kızın? Noah Kirel. Noah Kirel dışında aslında böyle hit ilk 3 yakılacak parça çok bulamadılar. Ki o sene de gerçekten çok başarılılardı. Ama bu parça böyle bu kadar Eurovision şarkısı dinleyince bence çok gerilerde ya. Normalde bu şarkının olması gereken yer, ben 9 ile 11-13 kuşağı arasında falan bir yer seçersin. Çünkü çok alternatif var artık şu an. Ki bir de bu sene katılmayan 5 tane kafa ülke var. Bildiğin kafa katılmadılar yani, hani İsrail yüzünden. Bu kadar kafa ülkenin de çıktığı bir yarışmada yine de katılan parçalar bence İsrail'in şu anki bu şarkısıyla dengelendiğinde yani çok kolay yarışabilecek parçalar. Daha önceki seneler daha yarışmacıydı İsrail şarkıları. Onu demeye çalışıyorum. Daha yarışmacı şarkılar gönderiyorlardı. Bu bence biraz daha ortalama. Dediğim gibi ben chatte okuyorum şimdi, genelde hani şey diyorlar. Yani jüri oylamasının dışında şeyle beraber halk oylamasıyla falan yürüme var ama göreceğiz. Yani hem vokalde defo olabilecek bir şey var. Ya canlıda tam istemedikleri gibi bir şeyler olabilir. İstedikleri çıkmayabilir. Ama bunun haricinde bahsettiğim gibi bir parça. Devam edelim. İtalya, Sal da Vinci, per sempre. Atlı değil mi ya? Çok kendi kimliklerine dönmüş bir parça yakalanmış bence Özgün. Ya böyle İtalyancası da adamın böyle hani, ya ben sanki İtalyan ustası falan değilim ama duyduğum şeyin içinde şey var yani, böyle kök bir yapı var. Birazcık daha böyle nasıl diyeyim, hani yerel bir şey tadı var okuyuşunun. Onu da bilmiyorum. Bana öyle geldi yani. Latvia Atvara Ena. Ana. Ne kadar fazla çok aşırı yumuşak bir renk ya. Bu da yani of. Tam çayları koyalım şarkısı Özgün bu. Çok indie geldi gerçekten. Çok fazla yani. Unique tamam da yani bu vokal. Çayları koyalım kalkalım değil mi?
Yani bu şarkı geldiğinde çaylarını koyacaksın, başka işleri yapacaksın falan. Bulaşıklar içerideydi falan. Sonra bitti mi parça öyle. Geçiyorum bile yani, o kadar sıkıldım. Litvanya, Lyon Cecah. Allah Allah. Sol quiero más. Ben solo quiero más. Burada bile hafif detone var ya. Ama sözler falan anlamlı sözlerle yazılmış bir parça bu arada. İlginç. O tarafı belki çekici olabilir. Çünkü genelde şu anda söz üzerinde giden bir şey görmedik. Eğlence üzerinde giden çoğu şey var. İlk defa böyle sözlü bir hikaye var. İlginç. Bak bu şarkıya da hafif bir çentik atabilirim. Çok açıkçası şey gelmese de hani böyle hit değil ama bir sözsel bir duygusu var. Bakalım neler olacak. Lüksemburg, Eva Maria, Mother Nature. Ha buna bakmıştık. İyi şarkıcı falan demiştik. Hatırladım. Evet, ilginç bir şarkıcı. Kafa sesleri falan çok güzel kullanıyor bu arada. Bir de çok sevimli bir yüzü var. Kamera çok sever böyle yüzleri. Sever. Ya kaçıncı olacağını bilemezsin. Bilemezsin, tahmin edemezsin ama yani böyle içimden geçen bir his orta sıraları hissettiriyor. Kötü değil. Kendine has bir tarzı var. Kıyafetinden, davranışına, bakışına çok iletişimci bir bakış, görüyorsunuz değil mi? Kocaman açıyor gözlerini ya. Ne acayip bir kız. Nereden bulmuşlar bu kızı? Kesin bu oyuncu falan Özgün. Yani olabilir. İşte Lüksemburg son kontestan seçildi. Ve 3. sırada da İrem vardı. İrem Sosay. Biliyorum. Eva Maria. Daha önce konuk olmuştu. Bak bir tek bu kıza bakacağım. Eva Maria. Eva Maria Lüksemburg şarkıcı ve şarkı yazarı. Lüksemburg'u Mother Nature adlı şarkıyla temsil edecek. Bakın neymiş. Bunu merak ettim kızı. Değişik bir tip. Slovenya ebeveynlerin çocuğu olarak Lüksemburg'da doğdu, burada büyüdü. Ana babasının Martin Natya Purs'tur. İşte babası aslen Ljubljana'dır. Yani Lüksemburg konservatuarında çok ünlü eğitim aldı. O aynı konservatuarından. Keman şampiyonu, basket eğitimi görerek caz klasikten pop rock kültürüne kadar bir sürü şey öğrendi. Yapaz çalışmalar yaptı. İlginç. Ama bu iletişimcilik müthiş. Gerçekten harikulade. Sevdim. Ya aklımda kalır mesela, yani anladın mı? İlginç bir şarkıcıydı derim ben her zaman. Ki her sene böyle bir atıyorum bir İrlanda şarkısına benim takıldığım olmuştur. Ne güzel falan demişimdir. Hakikaten istediği başarıyı elde edememiş olabilir ama şarkıcı olarak aklımda kalır, bu da öyle. Süper bir şarkıcı değil ama tarzı var. Bence çok güzel bir şarkı bu arada. Tatlı. Baksana kızın hareketlerine falan bakın. Aman Allah'ım. Çok şeker Özgün. Çok şeker. Ben çok sevdim bu kızı. Yani keşke bir röportaj yapsak mesela. Ne efsane olur bizim için. Yazalım hocam. Yazalım. Ben severim böyle. Evet. Özgün şu linki de açar mısın Burak Çiftçi'nin Süper Chat'ten attığı. Malta Aydan Bella. Oo. Altyapı harikulade, yaylılar falan. Oo. Oo. Parçalar çok güzel Özgün ya. Ben ilk defa bu sene zevkle bir Eurovision izleyebilirim. O da ilginç yani. Yani güzel şarkılar var. Mesela vokal acayip inanılmaz bir vokal değil. Ama şarkı güzel. Mesela. Çok ilginç değil mi? Ya bir de Aydan sürekli katıldı ulusal finale. Yani yıllardır çabalıyor. İlk defa o şansı elde etti, finale gitme şansını. Yani Zaten o tecrübe de var. Her zaman evet. diyorum ya, tecrübe çok önemli Eurovision'da diye. Bir de mesela şeyi de düşün Özgün. Uzun süredir ben 4-5 senedir yaptığımız 5-6 sene bile olabilir yani. Çoğu yayın, yani bütün yayınları izliyorduk falan ama yani birçok şarkıyı of bu da geldi, öf bu da geldi falan da izliyorduk yani. Şimdi bu sene böyle genel olarak müzik düzeyi gayet keyifli. Ya bayağı dinleyebileceğiniz şarkılar var aralarında, zevkle böyle bir konser tadı var aslında. Ne güzel şarkıydı biraz önceki. Bayıldım. Moldova Satoshi. Viva Moldova.
Aha. Bu arada ne kadar çok İspanyolca kelime kullanılmış. Hayırdır ya? Allah Allah. Bayağı ska grubu katılmış ya. Punkçılar. Eğlenceli ama. Yani şey değil işte. İmitasyon yok. Kendi tarzı olan şarkıcılar çoğunlukla katılmış. Bu da ilginç. Tamara Zivkovic, Norva Zora. Montenegro. Ya işte bunlar böyle güzel şarkılar, güzel sesler ama parçalar yani. Of. Çayları doldur. Yani şu ritim ve müzik. Haydi bakalım. Yani çok klasik ya her şey ya. Hiç sevmediğim bir şarkı oldu şimdi, bu da gitti. Evet, Norveç, Jonas Low, ya ya ya. Oo. Abi çok iyi şarkıcı gelmiş. Jonas dağıtır orayı, söyleyeyim size. Şarkıcı gelmiş. Freddie Mercury katılıyor bu sene Özgün. Evet. Tam bir Freddie Mercury. Ya. Bazıları Harry Styles APK yazıyorlar da. Ama iyi şarkıcı. Ya dedim ya, tam bir Freddie Mercury. Aman Allah'ım, Alicia Shempinska. Tekrar mı katıldı bu sene? Haydi. Ulan Zaten gidemedik hocam. 2020'de iptal edildi yarışma. Tüh. Tüh. Hiç yarışamadı bugüne kadar. Alicia Shempinska, Pray. O zaman da sevmiştik. Röportaj yapmak üzereydik. Kalmıştı falan da filandı. Polonya adına katılacak. Daha önce Polonya adına katılan unutulmaz şarkıcılar hatırlıyoruz. Alicia da onlardan biri. Fena değil ha. Ama Alicia zaten çok iyi bir şarkıcı. Bir de bayağı böyle zenci gırtlağı. Çok tatlı. Klasik bir stil, yani bir gospel sound'u var parçalarında. Tarzı da öyle. Orijinal ya Özgün. Kötü diyemem yani. Gayet güzel. Ben bayağı geçen senelerde hızlı geçerdim, hatırlıyorsun. Uça uça geçerdim bunları yani. Ama o hiç öyle değil. Portekiz. Bandidos da Cante Rosa. Portekiz hiç bıkmıyor bundan Özgün ya. Biz ne yapacağız? Her sene aynı tip şarkıcılar. Çünkü Hani kendi tarzları. ya bir de Portekiz'de şöyle bir olay var ya hocam. İnanılmaz, dünyanın en eski festivallerden birini yapıyorlar. Neymiş o? Yani orada da zaten bu tarz şarkılar öne çıktığı için. Yani bir kere işte şey çıkarttı. Eurovision'u kazandıkları şarkı çıktı. Ha. Onun dışında da hep genellikle zaten bu tat, bu caz, fado havası arada. Ya bu caz da değil, böyle bayağı Meksika tadındayız. Aa, şarkı bu yani ha. Aman yandık vallahi Özgün, çayları doldur. Uyku ninnisi demiş Hakkı. Evet, Alexandra Capitanescu çok mi? Romanya. Ciao mi? Allah Allah. Tek rock şarkı galiba bütün şeyde katılan. O da böyle eski tipte. Eğer canlıda bunları yapıyorsa, yapabiliyorsa, çünkü bayağı tiz sesler bunlar. Eğer bunları yapıyorsa yakar. Ama çok geriden geliyor. Bir dikkat edin. Bayağı geriye almışlar vokalleri. Neden? Ben bu soru işaretlerini hep tutmayı severim. Yani bu mixçilik çünkü saklama gizleme işidir birazcık. Çok iyi ustalık işidir. Mix sırasında her şey toparlanır. Canlısını çok merak ettim şimdi Alexandra'nın. Hakikaten. Kafa sesleri canavar.
Şarkıyı hiç sevmedim. Şarkıcı hiç fena değil. Onu da göreceğiz. Yani bu saklandığı şeyden sahneye çıktığında gerçeğini görürüz ama şarkı mi falan o benim ruhumu daraltan Eurovision tipi şarkı. Evet, San Marino sen hiç süperstar. Burada da şey var hocam. Ne var? Normalde bu şarkıyı Boy George'la söylüyorlar. Ama Boy George'un Eurovision'a gitme konusu dünya turunda olduğu için şüpheliydi. Bugün artık karar verildi. Yani bu video yapıldığı zaman Ne oldu? Boy George'un katılmayacağı belli değildi. Boy George gidiyor. Yani aslında bu şarkıyı Boy George'da değerlendirebiliriz. O zaman boşa dinleyeceğiz o zaman bunu. Ben hiç dinlemeyeyim, geçelim. Sadece şarkıyı dinleyeyim. Ya Boy George bir star. Yani Boy George'un orada olması bile yeter. Şarkı söylemese de olur zaten. Yani çok klişe bir şarkı bu arada. Yani bakalım Boy George nasıl kurtulanacak bu şarkıyı. Bir de Eurovision tarihinde Eurovision'a katılan en çok katılan ikinci kişi Sandhit. 4. Eurovision. Sibel Tüzün olamayacak asla. Aynen öyle. Sahne şovu falan da vasat. Çok işleri var bunların. San Marino'nun. Buna ilk turu zor geçer Özgün ya bu. Ya Boy George etkisiyle kalır. Göreceğiz. Göreceğiz. Evet, Maneskin katılmış galiba Sırbistan adına. Lavina Krajmane. Evet, Maneskin bu. Bir garip Baltık metal grubu olmuşlar. Aman ya Rabbi. Çayları doldur. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Her sene böyle bunlar ya. Aşırı sıkıcı abi. Dinlemek bile istemedim yani. Korkunç. Sweden, Felicia My System. Daha maskeli bir kız geldi. Haydi bakalım. İsveç neler yapıyor Özgün? Herkesin sevgilisi olur lan Felicia. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aranje harika. Tabii İsveç bu işin bir numarası olduğu için dünyada. Şampi mi yoksa Özgün? Olabilir hocam. Büyük şansı var. Şampi Özgün. Şampi geldi. Hadi geçmiş olsun. Ben size söyleyeyim. Bak şimdiden söylüyorum hafif hafif. Şampi enerjisini alırım. Ben şeyi alırım. İşte Frey de söylüyor hocam. Belli siyasi söylemleri var. Ondan dolayı yaparlar mı bilmiyorum. Ondan dolayı değil. Şarkıyı bak ben hiç onu okumadım. Çete falan bakmıyorum ben şu anda. Siyasetli bilgim yok. Ben şu an gördüğüm o nedenle yaparlar mı? Ters olduğu için. Yani düşmanı olduğu için. Gazze mazze dediği için değil mi? Onu diyorsun evet, sen. Evet. Ama abi şimdi bir dinle şunu bak. Bak abi aranjeye bak. Bir kere aranjeyi koymuş İsveç. Geçmiş olsun. Hadi iyi günler demiş. Hepiniz orta sırada böyle tatlı tatlı takılırken yanlarından sol şeritten 240'la bir tane geliyor. Bak abi. Bak abi bak yangına bak. Bu ne? Abo ateş. Felaket. Yani bu o sahneyi yakar Özgün bu. Yakar. Bu yakar. Müthiş bir şey bu. İsveç alır bu sene. Geçmiş olsun. Ne Denmark ne bilmem ne. Benim favorim bu sene İsveç'tir abi. İddia etmiyorum. İlk üçe giremezse bile falan. Benim favorim İsveç'tir. Net. Yani bir olması benim için sürpriz olmaz ve bir olmalı diyeceğim tek şarkı aralarında. Switzerland, Veronica Fusaro, Alice. Bu da güzel. Tatlı bir parça. Hafif blues. İyi şarkıcıyla katılıyorlar. Bu da iyi bir şarkı. Çok iyi bir şarkı bu arada. Oy. Ben mesela bunu izlemeye bayılacağım sahnede. Tam stili harika. Abi de kadın mı solo atıyor? İsviçre'ye bak. Harika Özgün. Harika.
Çok tatlı. Bu benim için İrlanda vibe'ı. Onu da söyleyeyim yani. Ben yaparım ilk turda eğlenir ama benim için şampidir yani. Benim için öyle çok başarılı. Tam istediğim şarkıcı işte abi. Becerili, yetenekli, karakterli, stil, ruh. Var oğlu var. Üf. Çok iyiymiş. Evet, Ukrayna, Leleka, Rhythm. Gene yerel kıyafetler. Ya geçen sene Ukrayna kırıldı Özgün. Hani şu şey vardı ya yani. Savaş nedeniyle bütün puanlar Ukrayna savaş. O geçen sene kırıldı artık. O bitti. Doğru. Yani artık tamam dedi hani okey. Yani bu yarışmayı sonsuza dek kazanamazsın bu sebeple. O nedenle o kırılmadan sonra ben Ukrayna'nın çok da yukarıda olabileceğine inanmıyorum artık. Kırıldı çünkü ve bir de geçen senelerde çok vasat şarkı doluydu ya Eurovision. Bu sene ortalamada böyle 18-20 şarkı falan bir kafa gösteriyor. Bir şey gösteriyor. Bir sahnede izleme zevki var. Biraz önceki şarkı mesela. Birinci olsun olmasın ben izlemek isterim. Anladın mı? Merak ederim yani. Keyif alırım dinlemekten. Daha doğrusu keyif alırız dinlemekten. Bu sene çok keyifli şarkılar var. Bak bu Eurovision'un bu seneki başlığı olabilir. Hiç fena değil şarkıcı bu arada. İletişimi de çok güzel. Bayağı dostluk, kardeşlik üzerine. Onu hissediyorsun yani hani gülümseyerek herkesi kucaklayan. Yani ülkelerin aslında tabii ki şarkıcıları böyle arenalarda yani siyasi bir anlatıma da bürünüyorlar Özgün. Bu hele Ukrayna'yı olduğu zaman ya bir yandan da normal karşılıyorsun. Ne diyebilirsin? Baksana yani kardeşlik, dostluk hissediyorsun yani. Evet, İngiltere geliyor. Her senenin banko sonuncusu. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Look mom no computer. Çok acayip isim var. Ay çok eğlenceli ya. Böyle grup ismi mi olur? Bu ne lan? Look mom no computer. Ve bütün arka taraf tamamen bilgisayar değil mi? Saçma sapan ya. Eğlenceli ne diyeyim. Çok iyi kafa. Allah'ım ya Rabbim ya neler yaşayacağız. Sevdim. Yine de sevdim yani. Bir şeyi var en azından. Bir komedisi var. Evet şarkılar güzel. Ben bu seneyi ilk defa bir seneler sonra beğendim abi.